İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 31. bölümüyle karşınızdayız. Bu akşam konuğum Yasemin Çakırar Özservet. Kendisini Mekan ve İnsan'ın 23. bölümünden hatırlıyor olabilirsiniz. Bir de ben zaten ayrıyeten birçok programda çocukla ilgili yaptığımız çalışmaya zaten referans veriyorum. O çalışmayı birlikte yürüttüğüm projenin koordinatörü Yasemin. Yasemin'le Mekan ve İnsan'ın 23. bölümünde Tuğçe Uzun Kocamış ve Serap Özdemir Güzel'i birlikte konuk etmiştim ve çocuk, doğa, kent üzerine konuşmuştuk. Aslında TÜBİTAK 4004 koduyla kapsamında gerçekleştirdiğimiz İstanbullu çocukların doğaya ve kente uyumu isimli projeden bahsettiğimiz ve çocuk, doğa, kent ile ilişkili sohbet ettiğimiz bir programdı. O programdan hatırlıyor olabilirsiniz. Bugün kendisini Yasemin'in yaptığı bir başka çalışmayla ilgili sohbet etmek için davet ettim. O da beni kırmadı, geldi. Teşekkür ederim öncelikle Yasemin. Ben teşekkür ederim. Çalışması İmtizaç. Ayrışmadan uyuma. Bu Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi'nin Göç Araştırmaları Biriminin 2017 yılı boyunca göç, mültecilik ve toplumsal uyum üzerine yaptıkları çalışmaları İmtizaç ismini verdikleri sergiyle Kasım ayında, yani bundan tam bir sene önce görücüye çıkartmışlardı. Ben de Beykent Üniversitesi'nde kentleşme ve göç üzerine verdiğim yüksek lisans dersinin öğrencileriyle birlikte Yasemin'e konuk olmuştum. Yasemin bize hem mihmandarlık yapmış hem de serginin başından beri tüm araştırma sürecini bilen ve koordine eden kişi olarak bize sergiyi anlatmıştı. Dolayısıyla ben aslında o sergiyi ve serginin içeriğini, arkasındaki çalışmaları zaten anlatmayı çok uzun zamandır istiyordum ama tabii ki yoğun bir ajandası var Yasemin'in. Dolayısıyla ancak bugüne yapabildik, ayarlayabildik. Dolayısıyla bugün yapacağımız program hakikaten benim uzun zamandır beklediğim bir programdı. Ben Yasemin'i daha önce tanıtmıştım 23. programda ama seyretmemiş olanlar, Yasemin'i ilk defa görecek olanlar için tekrar bir tanıtmak isterim. Yasemin Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde yüksek lisansını tamamlıyor. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde doktorasını yapıyor ki bizim tanışıklığımız da o zamana dayanır. Selçuk Üniversitesi, ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde de akademisyen olarak görev yaptıktan sonra şu anda Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde çalışıyor. İlgi alanları şehir sosyolojisi, uluslararası göç, yoksulluk, mekansal ayrımlaşma, çocuk ve şehir ilişkisi şeklinde. Kendisi aynı zamanda gene Marmara Üniversitesi'nin Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmekte. Biz program boyunca KEM olarak bunun kısaltılmışına başvurursak, kendi aramızda çok sık konuştuğumuz için biz artık ona dilimiz alıştı, KEM diyoruz. KEM, Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi'nin kısaltması. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Dedikten sonra ben sözü bu güzel çalışmaları yaptığınız merkezi tanıtmakla başlayalım derim. Çünkü bu bir araştırma merkezi. Çocuk ve Kent projesi de bu araştırma merkezi altında yapılıyor. Bizim birlikte yürütmekte olduğumuz. Keza bu imtizaç bir çalışması da, sergisi de KEM'den çıkmış bir şey ama sadece bunlarla sınırlı değil çalışmalarınız, çok daha kapsamlı. Dolayısıyla önce bir KEM'de yaptığınız çalışmalardan bahsederek başlayalım hocam. Tamam. KEM aslında 2004 yılında kurulmuş bir araştırma merkezi. Yerel yönetimlerin kapasitesini Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde geliştirmek amaçlı kurulmuş. Yaklaşık 3 tane yönetim dönemi atlatmış. Ben 4. yönetim dönemi olarak Şubat 2017 itibariyle yöneticiliğini devraldım. O andan itibaren aslında üniversitelerde pek denenmeyen farklı bir şey denedim. Araştırma merkezlerinin herkese açık olması gerektiğine inanıyorum. Hatta üniversitelerin kapısının herkese açık olması gerektiğine. Araştırma merkezinin kapısını herkese açtım. Sosyal medyadan lisans, yüksek lisans, doktora düzeyindeki herkese çağrıda bulunup gelin beraber araştırma yapalım, bir şeyler üretelim diye. Bu çağrıya cevap veren çeşitli düzeylerde öğrenciler oldu. 40'a yakın başvuruyu kabul ettik ve beraber çalışmaya başladık. 4 ayrı grup şeklinde. İşte çocuk ve kent ilişkisi, uluslararası göç ve uyum grubu, katılım, yönetişim grubu ve kentle ilgili bir grup. Katılım ve kent grubuyla ilk çalışmamızı yaptık. Arkadaşlarımızdan rica edeyim. Evet, şu an evet. Tam zamanı.
o 40 numaralı, 0 numaralı görseli gösterebilirseniz arkadaşlar. Hemen o gruplarla çeşitli seminerler, paneller, etkinlikler düzenlerken bir yandan da bir saha çalışması yürüttük. Kent ve Katılım grubunun ortak bir sahası vardı. Endişeye Mahal Var sergisiyle ilk sergilerdeki ilk acemiliğimizi attık diyebiliriz. Endişeye Mahal Var'da ne yaptık? İstanbul ölçeğinde yaklaşık 7-8 yerleşim, Kırklareli bir tane, Ankara'da bir yerleşim ve Konya'da bir yerleşim olmak üzere çeşitli yerlerde mahalle ölçeğinde endişe kaynakları nedir gibi bir çalışma yaptık. Bilimsel düzeyi çok yüksek olmamakla birlikte deneysel bir çalışmaydı ama hem hepimiz için değişik sonuçlar olan bir çalışmaydı. Orada mahalle düzeyinde endişe kaynaklarının işte kimi zaman suç, kimi zaman kentsel dönüşüm, kimi zaman kentsel dönüşememek, kimi zaman da mültecilerden bir endişe kaynağı gibi çıkmıştı. Bu ilk sergiyle acemiliğimizi attıktan sonra araştırma sergilerini ikinci sergiyle taşlandırdık diye düşünüyorum. Çünkü ilkine göre çok daha kapsamlı ve çok daha özverili bir çalışmaydı. Göç grubunun çalışmalarını bir nebze bekleterek, daha yavaştan alarak kapsamlı bir hale dönüştürmeye çalıştık. Burada göç çalışmaları yaklaşık bir 7-8 ay sürdü. İlk çalışmaya nereden başlayalım diye baktığımızda biz ön yargılarımız neler? Önce göçmenlere yönelik, mültecilere yönelik onlar üzerinden hareket etmeye başladık. Ön yargı çalışması, ardından işte göçmenlerin toplumsal uyuma yönelik ihtiyacımızı çok derinden hissettiğim için toplumsal uyuma yönelik ne yapabiliriz'e baktık. Göçmenlerin ekonomik katkıları üzerine bir çalışma yaptık. Göçmen girişimciliği araştırması. Daha sonra da göçmenlerden iyi örnekler, sosyal destekleri onların neler, iyi örnekler neler, nasıl adapte olmuşlar, entegrasyonları nasıl gibi iyi örnekler çalışması. Daha sonra da birlikte uyumu konuşmak, çalıştayların sonuçları gibi 4 tane ayrı çalışma yaptık. Bu şekilde. Ben o zaman ayrıca göç biriminde yaptığınız çalışmaları soracaktım ama biraz önce saydıkların zaten göç birimi kapsamında yapılan çalışmalar. Bunun dışında imtizaça konu olmayan ya da onun dışında yaptığınız çalışmalar var mı diye sorayım. Şöyle göç grubunun 2017'deki çalışmasını aslında biz toparlayıp bir sergiyle finale erdirelim dedik. 2018'de başka çalışmalar yapmak üzere. Bu 4 saydığım çalışma üzerine başladık. Önyargı çalışmasıyla göçmen girişimciliği çalışması benzer süreçte başladı. Yaklaşık önyargı çalışması 3 ay sürdü. Göçmen girişimciliği çalışması da 5 ay süreyle alanda, sahada çalışıldı. Diğer işte iyi örnekler çalışması son 2 ayın ürünü ve birlikte uyumu konuşmak çalıştayları da bir 3-4 aylık bir süreci kapsıyor. Hepsini toparlayıp daha kapsamlı bir önceki sergiden daha kaliteli bir şeyle çıkalım istedik. Gerçekten de içimize sindi. 40-50 kişilik de büyük bir ekiple bunu yaptık. Kimisi sergiye kadar devam edemedi, kimisi sergiden önceki kısımlarında katkı sağladı. Peki bunu daha önce yapmamıştım ama sen öyle güzel anlattın ki endişeye mahal var çalışmasındaki bazı bulgular, yani hani göçmen ve mültecilere karşı duyulan endişe mi sizi bu çalışmaya itti ya da bunun altını besledi? Yok, ikisinin çok aslında hiç birleştirmedik. Ben de burada konuşurken onu birleştirmek gerektiğini belki oldu. Enteresan oldu ama birleştirmedik. İkisi ayrı bir şekilde gerçekten devam ediyordu. Göç grubu bir yandan ön yargıları çalışırken girişimcilikle ilgili ne yapabiliriz diye teorik anlamda bakıyorduk. Aynı zamanda da kent ve katılım grubu endişe kısmına bakıyordu. Evet. Çocuk grubu biraz 2017 yılı için biraz uyumadaydı. Çünkü ben ilgilenemiyordum. 2 tane ilgi alanıyla ilgilenmekten çocuk grubuyla birazcık daha az ilgilendim. Çünkü o da bu sene bizim TÜBİTAK projesiyle şaha kalktı diyebilirim. Evet, doğru. Ama gerçekten birbirleriyle hakikaten şöyle kenetlenmiş kadar iç içeler. Bu günümüz için evet. Sanki bu bir soru işareti olarak senin baloncuklarından bir tanesinde duracakmış gibi geldi bana. Öyle. Şimdi imtizaç sergisi özelinde birazcık daha konuşmak istiyorum. Ben sergiyi öğrencilerimle birlikte geldiğimde Sultanahmet kampüsünüzdeydi. Marmara Üniversitesi'nin Cumhuriyet Müzesi'nde sergileniyordu. Biz de orada izleme fırsatı bulduk seninle birlikte. Hatta daha sonra sergiyi Büyükçekmece'ye taşıdığınızı biliyorum. Dolayısıyla aslında serginin iyi bir talep olduğunu ve serginin ilgi gördüğünü de anlıyorum buradan. Tabii yaptığınız çalışmanın içeriğini biraz sonra anlatırken zaten hakikaten çok ilginç dokunduğunuz temalar da var. Ama serginin isminin hikayesini bize sergiye geldiğimizde anlatmıştı ve o hakikaten ilginç bir hikayeydi. İmtizaç aslında bir akronim. Bize istersen onu anlatarak başla.
Şimdi sergi materyalleri hepimizin önündeydi ama bunu nasıl daha sanatsal, işte izleyiciye daha çabuk nasıl ulaşabiliriz, daha popüler nasıl yapabiliriz gibi düşündüğümüzde isim konusunda çok bayağı bir uğraştık açıkçası. İki hafta falan bunun üzerine yoğunlukla durduk gibi. Ben kütüphanelerden değişik terimler aradım. Aslında şöyle bir şey, isimde şuna dikkat ettik. Ben özellikle Arapça kökene biraz yatkın, yani ortak bir dil olsun istedim. Arapça bir kelime araştırdık. Bunun için de Osmanlı kaynakları gibi, işte tasavvuf terimleri sözlüğü gibi bir yığın şeyi karıştırdım ben. Musiki sözlüğü gibi. Oralarda geçen terimlerin hepsinin anlamı, işte biz Osmanlı olarak mı onu öyle anlamışız, işte Araplar da aynı şeyi anlıyor mu? Bununla ilgili çok kafa yorduk. Bir sürü isimle ilgili aramızda döndü, işte oyladık falan. En son imtizacı bulduğumda hepimiz okey dedik ekip olarak. Çünkü kelime anlamı olarak mizacların uyumu, işte fıtratların uyumu ve ahengi de temsil eden çok güzel oturdu bizim için. Çünkü Suriyeli arkadaşlarımıza sorduğumuzda da onlar için de zihninde bir şey oluşturdu ve bizim istediğimiz anlama uyuyordu. Daha sonra imtizacı şimdi sergi yaparken biz özellikle tematik bir sergi olmasına, yani bir teması olsun ve serginin kendisi de bir serüvene dönüşsün dediğimizde imtizacı nasıl gösteren, tamam adı imtizaç olsun ama sergilerken nasıl olsun derken öylesine bir arkadaşımızın, inanın şu an ismini bile bilmiyorum, böyle akrostiniş yapalım gibi bir espriyle söyledi ve bunun tutacağını düşünmedi öylesine. Ondan sonra akrostiniş işi benim çok hoşuma gitti. Tamam yapalım dedik. Şimdi o zaman bir 5. araştırmayı düşünüyorduk ama o araştırmaya dahil etmedik. 5 kelimelik yine Arapça olan, kökeni olan kelimeler aradık. 5 harfli. İ ile başlayan ne olabilir, ön yargıya uyabilecek. İsnat dedik. Bir şeyi suç isnat etme. Çünkü en çok yaptığımız şey buydu. Gördüğümüz ön yargı araştırmasında göçmenlere suç isnat ediyorduk. İsnat odası diyelim ve 5 tane ayrı sergileme alanımız vardı Cumhuriyet Müzesi'nde. Sonra M harfine geldiğimizde 5 harfli ne olsun? Bütün artık eğlenceli bir şeye dönüştü sergi süreci. Dedik göçmen girişimciliği ile ilgili bir çalışma yaptık ve biz bir misal veriyoruz, örnek veriyoruz. Yani biz tamamen geneli temsil etmiyor bu çalışmamız. Bir misal olsun bu yaptığımız dedik. Misal odası dedik girişimciliği anlatacağımız odaya. Daha sonra T harfine geldiğimizde iyi örneklerle ilgili çalışmamızı sergileyecektik. İyi örnekler ve T ile birleşen ne olabilir? İyi örneklerle temas edelim dedik. Temas geldi aklımıza. Daha sonra İ harfine geldiğimizde işte birlikte uyumu konuşmak, çalıştaylarını en iyi anlatabilecek şey nedir? İrade gösterelim. İrade göstermeden birlikte aynı masaya oturamazsınız. Yani farklı düşündüğünüz kişilerle veya farklı kültürlerle. İradeden sonra da Z harfine geldiğimizde bu 5. odayı da bütün bu asıl istediğimiz uyumu sağlayan bir deneysel bir şey olsun dedik. İşte Türk sanatçılar, Suriyeli sanatçıların ortak eserlerini sergilediğimiz bir oda olmasına karar verdik ve bir zuhurat meydana gelsin, bir şey gelsin ve biz uyumu o odada yakalayalım dedik. Gerçekten öyle oldu. Suriyeli çocukların da eserlerini sergiledik orada. Z harfinden sonra bizim sergilediğimiz alanlar bitiyordu. A harfinde de dedik ki girişte biz Suriyeli sanatçıları da misafir ettik müzik eşliğinde. İşte Arapça, Türkçe ve İngilizce şarkılar söylediler. Çünkü ekibin içerisinde Amerikalı bir sanatçı da vardı. Burada dedik ki hem müzikle bir ahenk yakalayalım, ahenk odası olsun giriş alanı. Bir de Suriyeli mülteci kadın kadına dayanışma mutfağından biz falafeldi, Suriye tatları gibi tatları aldık açılışta. Açılışta orada ahenk olsun dedik. Hem onların tatları, müzikleri ve biz beraber bir uyum içerisinde olsun dedik. Peki imtizaç baktığımızda C ile bitiyor. C harfine ne yapalım dedik. En son dedik ki bir tane bir alanımız vardı. Orada balıkçı ağlarını serdik ve deniz efekti vermeye çalıştık altta. O ağlara dedik, biliyorsunuz mülteciler en çok bu denizde işte ağlara takılmalarıyla, hani ağlara bir insanın takılması çok trajik bir şey. Ağlara mülteciler, insanlar takılmasın. En fazla bizim bu sergiyle ilgili geri dönüşümüz, cümlelerimiz takılsın dedik ve cümle alanı diye orayı da o şekilde bitirdik ve geri dönüşleri de o alanda aldık. Ben de zaten şimdi tam onu soracaktım. Aslında senin KEAM'le ilgili bakış açın herkese açık olması, üniversitelerin genel olarak açık olmasına bakış açına benzer bir şekilde KEAM'in herkese açık olması, dolayısıyla farklı disiplinlerden gelen arkadaşlarla yaptığın bu araştırma aynı zamanda sergiye de yansımış. Çünkü ben sergide kendim de deneyimlediğim bir şeydi bu. Aslında hakikaten gelen ziyaretçilerle de bir etkileşimi ön planda tutan bir çalışmaydı. Yani sergi bitmiş ve bitmiş bir şeyi bize tamamen sergilemek yerine yaptığı şöyle bir bakış açısı vardı. Evet, bitmiş bir araştırma var ama bu konudaki örneğin ön yargı odasında ön yargıları toplamaya devam ediyordunuz. Gelen ziyaretçinin ön yargısı da önemli ya da
bitirirken ki herkes bir şey atıyor. Kendi cümlelerini, sergiyi izledikten sonraki düşünceleri, hisleri, belki yorumları ile ilgili bir şeyler. Sen tabii sürekli sergide değildin muhtemelen. Diğer akademik sorumlulukların ve görevlerin sebebiyle ama ziyaretçilerle etkileşimi bu kadar ön planda tutan bir kurguya sahip. Senin genel olarak yani bizimle birlikte gezdiğinde bile birebir bir sürü şey görmüşsündür. Belki duymuşsundur, birileri sana geri bildirimde bulunmuştur. Bunlardan ilk izlenim olarak hissettiklerin, düşüncelerin, yani bu etkileşime açık olmanın sana öğrettiği, sana hiç düşünmedim dediğin şeyler düşündürttüğü oldu mu? Şimdi serginin geri bildirimleri, o dediğim balık ağında biz hazır böyle şablon balıklar yaptık kağıttan. Gemiler yaptık. Onun üzerine yazın dedik geri bildirimi. Onları topladığımızda enteresan şeyler yakaladık. Şöyle bir ahenk yakaladık. Her dilden yorumlar vardı. Hepsini okuyamadık. Arapça da vardı. İşte İngilizce de vardı. Başka Almanca bilmem ne. Çok değişik dillerden geri bildirimler vardı. Bu da bizim açımızdan çok sevindiriciydi. Çünkü sergi zaten 3 dilliydi bizim. Onu belki söylemeyi unuttum. Evet. Arapça, İngilizce ve Türkçeydi. Birçok şeyi 3 dilde vermiştik. Sadece ayrıntıda bazı şeyler Türkçeydi. Şimdi bunların hepsini gezdikten sonra söyledikleri birkaç tane şey, buraya gelmeden önce de baktım tekrardan. Mesela Suriyelilerin yazdığı bazı şeyler var. İlk defa bizi bu kadar objektif bir şekilde değerlendiren bir şey. Bunun için çok teşekkür ediyoruz şeklinde dönüşleri vardı. Bize de bir geri bildirim hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz diyenler. Açılışta çok etkilenenler, çok önyargı hissediyordum ama önyargı odasına girdiğimde beni bastı ve nefret söylemlerimiz bu kadar ağır mı diye hissedenler vardı. Bir de bunu sanatla verdiğimiz için özellikle önyargı odasından belki birazcık hani bahsetmek gerekebilir bunda. Önyargı odasında da kendi içerisinde 4 ayrı çalışma vardı. İlk çalışmamız toplumun içerisinde %5'lik gibi bir dilimi temsil ediyor Suriyeliler. Bu %5'lik dilimi de biz nasıl verebiliriz dedik. Çünkü biz bir sosyal alanla ilgili bir önyargı çalışması yaptık. 40 kadar ekibimizin hepsi evde, okullarında ve sosyal hayatta nereye gidiyorlarsa hastane, kafe gibi her yere gittiler ve katılımsız gözlem yaptılar. Herkes Suriyelilerle ilgili bir haber okuduğunda ya da birisi Suriyeliler, mülteciler, göçmenlerle ilgili bir şey bahsettiğinde ne tür önyargı cümleleri kuruyorlar. İşte kendi ailesine bile katılımsız gözlem yaptı. İşte anne babası ne konuşuyor aralarında. Bunların hepsini derledik ve bunu nasıl sunalım dedik. 100 kişilik bir birim olarak ve Türkiye haritasına benzeten 100 tane yüz çizdik. Bu yüzün içerisinde 5 tanesi Suriyeli ve önyargıyla baktığımız kesim ve bunları aynı efekti vererek maske olarak yaptık ki biz aslında önyargılarımız neyse ayna gibi birbirimize yansıtıyoruz. Her birimiz birbirimizin aynasıyız. Yani ne kadar nefretle bakıyorsam aslında bu nefret benden kaynaklanıyor. Senden nefret ediyorsam gibi yansıtıyor aslında göçmenin o bütün nefretle gördüğümüz şeyleri. O yüzden aynı efekte 5 tane Suriyeli koyup işte geri kalan 95 kişiyi de bizim yerel halk, işte bu sosyal araştırmayı yaptığımız grup, onların önyargı cümlelerini de oraya yansıttık. Aynı odanın içerisinde bir de sosyal medyada nefret söylemi nedir diye Twitter'dan baktık. Siyah Twitter kuşları yaptık. Tepeden sarkıyor ve yüzümüze çarpıyor yani sergiyi gezerken. İşte Twitter'da nasıl nefret söylemleri var. Onlarla ilgili bir araştırma. Sonra da 4 tane tirajlı büyük gazeteden bir medya taraması yaptık. Suriyeli, mülteci, sığınmacı, ondan sonra göçmen şeklinde taradığımızda nasıl önyargılı cümleler kullanılıyor, bunu nasıl herhangi bir 3. sayfa haberini Suriyeli olunca nasıl bir manşete taşıma var gibi. Bununla ilgili bir çalışma vardı. Son olarak da doğru bilinen yanlışlar. Aslında doğru zannediliyor ama yanlışlar. Bunu da nasıl verelim dedik. Kapağı açmadan doğru bilinen yanlışları görüyorsunuz ama kapağın arkasında gerçek var diyerek kapağı açtığınızda aslında gerçek bilgiye orada erişebiliyorsunuz. Yani biraz zahmet etmeniz gerekiyor. Bunu sergi için de öyle, gerçek hayatta da öyle. Bütün bu odanın içerisinde fotoğraflardan birinde de vardı. Ağın arkasında bir arkadaşımızın resmi, belki onu gösterebilirlerse. Yani o ağ böyle nefret ağı bizi sarıyor ve gerçeği görmemize engel oluyor. Bu mesela 100 tane yaptığımız yüzü temsil eden şey ve Twitter kuşlarının işte önyargı ile ilgili çalışmamızı ve ekibimizden arkadaşlar var burada. Bu önyargı odasından çıktıktan sonra misal odasına, girişimcilik odasına geçiyorsunuz ve işte ekonomik katkılarına. Burada tam bir bilimsel araştırma var çünkü 87 tane görüşme yaptık orada. Bütün görselleri sırayla geçip üstünden geçmek istersen hepsini geçebiliriz. Olabilir. Sırayla, numara sırasına göre geçebilirsek arkadaşlar.
Burada işte Country for Syria grubunun tam açılışta bize müzik dinletisini görüyorsunuz. Burada açılışta hani gelenlere birlikte ben bir kısa sunum yapıyorum. Burası işte ön yargı istinad odamız. Bu bahsettiğim ayna efektli Suriyelileri temsil eden. Ve gazete medya taramamız, onun sonuçları. Burası misal odası. Burada biraz durabilirsek. 85 tane görüşme yaptık. İstanbul'da özellikle Suriyeli girişimcilerin çok ağırlıklı olduğu. Bunu derlemek için gerçekten istatistiklere erişmek de zor. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerini kullandık biz. Onlarla sıralamaya göre gittik. İşte Fatih Şişli başta olmak üzere. Yalnız mesela Sultanbeyli'de normalde istatistiklerde yok ama Sultanbeyli'ye gittiğinizde mekan gözleminde bunu çok rahat görebiliyorsunuz girişimcileri. Mekan gözleminden hareketle orada yasa dışılar. Çünkü kayıt olabilecekleri bir yer yok. Çok çeşitli yerlerde Florya'da işte çok üst düzey daha işte zengin girişimcileri de görebiliyoruz. Çeşitli sektörlerden olduklarını gördük. Belirli bir yerde değiller. Yani sadece ticaret işte perakende ticaret gibi bir şey de değiller. Çok değişik kulvarlarda bilişim de olmak üzere girişimcilik söz konusu. En büyük problem burada girişimcilik araştırmasında dille ilgili sıkıntı var. Çünkü biz de alan çalışması yaparken dille ilgili çok sıkıntı yaşadık. Hepimizin ön yargısı varmış. Alan çalışmasında onu gördük yani ekibimizin de. Şimdi kesin bizi kabul etmeyecekleri diyerek girdikleri girişimcilerin mekanlarına çok güler yüzlü ve çok içten bir şekilde karşılandılar. Yani araştırmacılarımız hepsi dedi ben bile ön yargıyla bakıyormuşum. Bunu haberdar değildim dediler. Çalışmamızın son kısımlarına doğru şöyle bir şeyle karşılaştık. Biliyorsunuz bu Sakarya'da hamile bir Suriyeli kadının işte katledilmesiyle ilgili haberin hemen sonunda çok az bir kısmı kalmıştı alan çalışmamızın. Orada ciddi zorlandık. Çünkü Suriyeliler bize çok ciddi tepki gösteriyordu. Bu olay toplumsal gerginliği bayağı bir ateşlemişti. Onun dışında alan gerçekten bizim için beklentimizin çok çok üstünde kolay geçti. Bir sürü Suriye tatlarını tadarak gelmişti arkadaşlar. Özellikle yiyecek sektöründeki girişimcilerle ilgili. Biz burada girişimcilik araştırmasında 7 farklı kategoride sorular sorduk. İşte girişimcilik iklimine dair de sorduk. İşte lojistik şeylerini, hareketlerini, işte tedarik nereden tedarik yapıyor, işte hangi tip personel çalıştırıyor, Türk çalıştırıyor mu, ortağı Türk mü, Türklerle neden ortaklık kurmuyor ya da kuruyor. Dille ilgili ne tür bariyerler var, kanunla ilgili neler biliyor, bilmiyor gibi. Burada dille ilgili olan bariyer kanunla ilgili bilgiyi de kısıtladığını gördük. Yani çünkü girişimcilik yapacağı zaman nerelere başvurması gerektiğiyle ilgili çok ciddi sıkıntı çekiyor. Belediyeye mi gidecek, başka bir yere mi gidecek? Bununla ilgili de yeterince bilgi sahibi değil ama buna rağmen çoğunluğu da sermayesini buraya taşımış ve burada çok büyük, küçük bir kısmı da burada sermaye edilmiş bir gruptu. Ve iyi duygular hissediyorlar. Bu çok güzeldi bizim için. Yani Türkiye'de uyum sağlamakla ilgili. Girişimcilik araştırmamız bu şekilde. Belki yine bir orada o odadan bir iki haritalı bir fotoğrafımız var. Onu koyabilirsek. Evet, burada da bu girişimcilik araştırmasında Suriye'den nereden Türkiye'ye nasıl gelmişler gibi bir ağ haritası yapmaya çalıştık. Girişimciler genellikle işte Şam, Halep bölgesinden geliyorlar ve Türkiye'de işte kademeli göçle daha işte doğudan başlayarak İstanbul'a direkt gelenlerde belli bir miktar var yine. Bu şekilde. Ve gene burada iyi örnekler temas şeyinin aslında biz onu video olarak ayarlamaya çalıştık ama imkan çok el vermedi sergi alanında. Sonra onu PAFTA'ya dönüştürdük. Çeşitli 17 tane görüşme yaptığımızı hatırlıyorum çeşitli yaş gruplarından. İşte ilkokul öğrencisi bir Suriyeli hiç dil bilmiyor ve kendi ilkokulunda birinci. Aynı şekilde işte bir mühendislik fakültesi Yıldız Teknik'ti diye hatırlıyorum. Hiç dil bilmeden gelen bir Suriyeli öğrenci fakülte birincisi olarak mezun oluyor. Bunlar çok güzel örneklerdi. Ya da bir ev hanımı komşularıyla ilişkisi anlamında çok iyi örnek işte uyum anlamında. Biz burada çok kısa sürdüğü için 17 örneğe erişebildik ama daha uzun soluklu bir şey yapıldığında bunun çok daha hani ses getirecek bir çalışma olabileceğini düşünüyoruz. Bu bir deneysel ön araştırma kendisi gibiydi. de iyi bir örnek olabilir. Biz kendinden sonra gelecek Evet çalışmalar aynen, için. aynen öyle.
Daha sonra burada birlikte uyumu konuşmakla ilgili uyumu, yani benim de katıldığım göçle ilgili çeşitli çalıştaylar, sempozyumlar vesaire, benzer ekip hep çağrılıyor uzmanlardan ve hep biz konuşuyoruz. Bunun acısını çok hissediyordum bulunduğumuz ortamlarda. Suriyeliler adına biz karar veriyoruz. Aynı şekilde bazen hani çeşitli gruplar, romanlarla ilgili de çalıştığım dönemlerde romanlar adına hep biz karar veriyoruz. Onları bu sürece dahil edemiyoruz. Katılım modellerini çok deneyemiyoruz. Burada değişik bir şey yapalım dedik. Üniversitemizde okuyan Suriyeli öğrencilerin listesini aldık. O öğrencilere çağrıda bulunduk. Arapça yapamadık çünkü biz de çok ekibimizde yoktu o zaman. Türkçe mesajlarla onlara böyle bir çalışma yapacağız. Birlikte bir çalıştay yapmak için gelir misiniz diye. 35 öğrenciden 10 tanesi kabul etti. 10 tane Suriyeli öğrenciyle biz 4 tane çalıştay yaptık. Bunlarla ilgili çalıştay sonuçlarını orada görebiliriz. Uyumla ilgili ilk basamağın orada şeyi vurguladıkları çok ilgi çekici geliyordu bana. Önce bizi insan olarak kabul edin, ondan sonra. Yani bu çok önemli bir şeydi bence. En büyük hatayı da burada yapıyoruz. Yani insan değil, onlara ayrı bir kimlik verip göçmen, mülteci, sığınmacı gibi bir tanımla içine soktuğumuzda orada zaten bir şey başlıyor, uyumsuzluk. Aynı düzlemdeyiz ve biz de insanız dedikleri andan itibaren uyumla ilgili konuşabiliriz diye düşünüyoruz. Burası da irade odasının sonuçlarıydı. Zuhur odası da burada şeyi de görüyorsunuz. Bunu bilerek koydum. 3 dille odaların tanıtımının olduğunu da göstermek üzere koyduk. Zuhur odasında devam edebilirsek resme. Burada işte Türk sanatçılar da vardı. İşte göç temalı yaptıkları şeyler, eserler. Yine Suriyeli sanatçılar, ressam ve fotoğrafçılar vardı. Bir tane hat sanatçısı vardı Elif harfiyle. Elif harfi de birliği temsil ediyor. Bir olma, hep beraber cem olma gibi. Ve orada tam benim arkamdaki şeyde de Suriyeli çocukların yaptıkları resimler. Buradan da şöyle yaptık. Yani çocukların çoğu çok travma geçirdikleri için çok negatif algılı şeyler vardı. Ama biz bu sergiyle hep pozitifi ortaya çıkaralım. Yani daha böyle birliği vurgulayalım ve pozitif duygular hissedelim istediğimiz için seçmekte biraz zorlandığımız şeyler oldu. Bu da çok üzücüydü bizim o süreçte yaşadığımız. Çünkü çok travma yaşadıkları için savaş, kan gibi şeyler daha çok vardı çocuklar için. Bu da yani bu çocukların gerçekten bir uyumla ilgili ciddi bir psikolojik destek almaları gerektiğini de gösteren bir şey. Devam edebilirsek. Burada mesela seni çok seviyorum herhalde, severim Türkiye diye Arapça mesela Suriyeli birinin bu geri dönüş cümle alanında koyduğu bir balık örneği. A attıklarından bir tanesi. Evet. Yine burada ağ attıklarından çeşitli şeyler, örnekler. Bu bir kavanozda toparladık ama bunu bir türlü değerlendirmek için fırsat bulamadık. Onu ileride belki değerlendirme fırsatım olur. Evet, bu da ekibimiz. Bunu belki biraz durabilir bir müddet. Evet, evet. Çünkü büyük bir ekiptik. Ben koordinatörleriydim her zaman. Betül KM Göç ekibinin koordinatörüydü ama onun dışında çeşitli şekillerde, yani bu 7 aylık süreç içerisinde son bir ay dahil olan arkadaşlarımız da vardı ama çok özverili bir ekipti. Biz KM ekibi olarak işte mesela pazar günü gece sergi kurmak için gittik. Sonra biz bu sergiyi bu arada eklemek gerekir diye düşünüyorum. 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü'nde geçen sene Ankara'ya taşıdık, Cumhurbaşkanı'nın geleceği bir sergiye. Oraya giderken birlikte bizimle olan arkadaşlar, Ankara'dan staj yapmış yazın göçmen girişimciliği ekibine, alan çalışmasına dahil olmuş arkadaşlar yine Ankara'ya taşıdığımızda sergi kurulumuna destek oldular. Çok enteresan bir ağ oldu bu KM'in göç çalışması. İstanbul'da da işte bu yüzleri yapan bize geleneksel Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden öğrenciler buna dahil oldular. Sadece birer tane yüz çizdi hepsi. Onların da öyle isimleri belki burada geçmiyor ama burada ciddi bir ekip var. Yani bir 30-40 tane aktif kişi ama onun dışında arka planda da bunu destekleyen, işte duyurulmasında destekleyen, reklamında destekleyen, işte iletişim fakültesinden hocalarımız vardı. Suriyeli arkadaşlarımız vardı ve bir tane de Afgan arkadaşımız vardı buna dahil olan. Yani ekibin içerisinde de kendi içerisinde bir uyumlu olduğu bir ekipti. Gerçekten tebrik ediyorum. Ekibin arka plan çalışmalarından bir kere bu da. Evet, bu artık bizim yeni çalışma mekanımız. Gerçekten tebrik ediyorum. Hakikaten özveriyle yapılmış ve kısa sürede ortaya çıkarılmış bir iş. Arkada büyük bir ekibin olduğu ve büyük bir emeğin olduğu çok belli.
Benim kişisel olarak bir sorum var. Bunu sana soracağımı da daha önce söylememiştim. Serginin ürettiğiniz bu ürünler bir yerde duruyor mu? Bir daha sergiye çıkma ihtimali var mı? Tekrar Yani seyirci evet, onu karşısına es çıkma geçtik. Belki ihtimali var mı? Büyükçekmece Belediyesi bu sergi biz sergilemek istedi, ev sahipliği yapmak istedi. Şubat ayında da biz Büyükçekmece Belediyesi'nin yeni yapılmış belediye binasında bunu sergiledik. Orada şöyle enteresandı. Büyükçekmece aslında göçmen çok ev sahipliği yapmış bir yer değil. Evet. Ama ön yargılı bir seçmen kitlesi olan bir yer. Geldiklerinde açılışında bile serginin hani bu ön yargılarını söyleyenler vardı. O açıdan çok ön yargıların olduğu yere gitmesine ben taraftarım. İstanbul'da da bunu tekrar bir taşımak istedik ama bir türlü organize olamadık bu konuda, ama materyaller hepsi duruyor. Yani taşınabilir şekilde. O yüzden hani talep edilirse bunu yeniden Belki buradan böyle bir hani talebin oluşması için açık olduğunu duyurmakta kesinlikle fayda olabilir. kesinlikle. Çünkü gelebilir bir yerden bunun sergilenmesiyle ilgili talep. Evet. Başka bir büyük bir sistemin içine de entegre olabilir. Neden olmasın? Kesinlikle. Ben senin adına konuştum ama kusura bakma. Biz bu arada bunun ilanını yapacağız yakında, ama en azından burada belki bir fırsat olur diye Evet, 6-20 Ocak'ta yeniden bir göç sergisi yapıyoruz. Bu sefer bir alan çalışması ya da bilimsel araştırmanın sonucu değil, bir yarışma yapacağız. Resim, heykel, ben fotoğrafı da dahil etmek istiyorum. Ya da başka böyle sıra dışı örnekler olursa hani öneride bulunabilirler. Jürili bir yarışma yapacağız. Gurbet, göçmenlik halleri gibi bir tema. Aynı zamanda Hollanda'da da gurbetle ilgili bir 50. yılda Türklerin göçüyle ilgili bir sergiyi de Türkiye'ye biz taşıyorlar ve biz ev sahipliği yapacağız KM olarak. İkisini bir arada, yani Hollanda'daki Türklerin temsili ve Türkiye'deki yabancıların temsili gibi ikili bir sergi açmayı planlıyoruz 6 Ocak itibariyle. Bilgiyi KM'in web sayfasından Aynen, bulabilirler. oradan duyuracağız. KM'in web sayfasını istersen km.marmara.edu.tr üzerinden web sayfamızdan da etkinliklerimizin detayını da görebilirsiniz. Bilgi için de e-posta ile bize başvurabilirsiniz ya da telefon numaralarımızı yine aynı web adresinden alabilirsiniz, edinebilirsiniz. atladığımız bir şey oldu mu? Senin eklemek istediğin bir şey var mı, yoksa programı kapatabiliriz? Yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim böyle bir şey için. Da başarılarına devam etmesini bekliyorum, ama göçle ilgili KM haldır haldır çalışmaya devam ediyor. Gelecek seneler, yani herhalde de gelecek sene bu bahsettiğin yarışmanın sergisini ya da sonuçlarını göreceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum geldiğin ve bizimle paylaştığın için bu bilgileri. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mekan ve İnsan'ın gelecek hafta 32. bölümünde Eren Kürkçüoğlu'nu ağırlayacağız. Mekansal algı ve davranış biçimlerini konuşacağız. Programın gün ve saatiyle ilgili olarak gene hem Medyascope'da hem de sosyal medya hesaplarımızda duyuru yapacağız. Bizi izlediğiniz için ve bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.